Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Saksıda çilek yetiştirirken çoğunlukla beklentimizden daha az çilek toplarız. Oysaki doğru dikim yöntemiyle bu şekilde bol bol çilek toplama şansınız vardır. Şimdi gelin saksıda mis gibi kokan doğal çilekler nasıl yetiştirilir birlikte izleyelim. Öncelikle saksımıza marketlerden alınan bitki toprakları adı altında geçen torf toprak kullanmıyoruz. Bildiğimiz bahçe toprağı kullanıyoruz. Bazı üreticilerin kullandığı gibi kimyasal gübre kullanmak istemiyorsanız, bu videoda benim size önereceğim doğal içeriklerle çok daha fazla ve lezzetli ürün elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim toprağa katacağımız doğal besinlere. İçerisine 1/4 oranında vermikülit ekliyoruz. Bu ürünü belediyenin fide satan yerlerinden veya internet ortamından satın alabilirsiniz. Bu ürün hayat kurtarır. İkinci ürün olarak içerisine leonardit ekliyoruz. Bu boy bir saksıya yarım çay bardağı kadar yeterlidir. Doğadaki en zengin hümik asit kaynaklarından biridir. Bu asitler bitkilerin topraktaki besin maddelerini almasını kolaylaştırır. Köklerin daha güçlü bir şekilde yayılmasına yardımcı olur. Toprakta bulunan ancak bitki tarafından alınamayan demir, çinko ve fosfor gibi mineralleri bağlayarak bitkinin kullanabileceği forma getirir. Fideleri dikmeden önce toprağı iyice ıslatın. Eğer ıslatmazsanız fideleri diktikten sonra vereceğimiz can suyunu daha suya doymamış olan toprak alır ve fideleriniz susuz kalır. Suya doymuş olan toprağa dikilen fideler kurumaz ve yeni toprağa daha çabuk adapte olur. Fideleri viyollerden çıkarmadan önce toprağını ıslatın ki fideleri çıkarırken kılcal kökleri zarar görmesin. Bir kaşık yardımı ile fideleri rahatlıkla viyollerden çıkarabilirsiniz. Fide köklerinin tamamen toprağı sarmış olması iyiye işarettir. Bu şekilde kökleri sarmış olacak. Öbür türlü kökler görülmüyorsa saksıya aktarmayın. Fidelerin köklerine toz tarçın serpin. Tarçın doğal bir antioksidandır. Fidelerin aniden çürümesine yol açan mantar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Köklerin daha sağlıklı gelişmesini teşvik eder. Keskin kokusu sayesinde karıncalar başta olmak üzere bazı zararlı böceklerin fidelerden uzak durmasını sağlar. Özellikle saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerde veya yeni çimlendirdiğiniz fidelerde toprak yüzeyine hafifçe tarçın serperek bu doğal korumadan faydalanabilirsiniz. Az önce toprağa karıştırdığımız vermikülite gelince, vermikülit doğal olarak oluşan ve yüksek sıcaklara maruz kaldığında genleşerek hafif gözenekli bir yapıya dönüşebilen bir mineraldir. Tarım ve bahçecilik alanında bitki yetiştirme ortamlarının kalitesini arttırmak için yaygın olarak kullanılır. Toprağın sıkışmasını önleyerek köklerin daha iyi hava almasına yardımcı olur. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi bitkiler için gerekli olan bazı mineralleri bünyesinde barındırır. Peki marketten alınan toprağı neden kullanmadık? Market toprağı çilek için ideal olsa da genellikle besin değeri düşüktür. Bu nedenle bitkinin ihtiyacına göre gübrelerle desteklenmesi gerekir. Yani tek başına kullanılan torf toprak bir süre sonra çilek fidesinin gelişimini durdurur. Bu da çilek verimini düşürür. Bahçe toprağının torfa nazaran çok daha fazla besin değeri yüksektir. Yaklaşık 8-10 cm aralıklarla çilek fidelerinin saksımıza dikimini tamamladık. İlk suyumuzu yani can suyumuzu verebiliriz. Bu aşamadan sonra artık saksımıza gübre desteği vermeyeceğiz. Toprağa eklediğimiz vermikülit içerisinde bulunan mineraller her sulamada toprağa geçecektir. Artık çileklerin tek ihtiyacı güneş ve su olacak. 3-4 gün içerisinde yeni çiçeklerini açtığını gözlemleyebilirsiniz. Dipte sararmış olan eski yapraklarını koparın. Yeni yapraklar vermeye devam edecektir. 2 hafta sonra çiçekler meyvelerini vermeye başladı bile. Sağlıklı yeni yapraklar ve yeni çiçekler çıkarmaya devam edeceklerdir. Toprağın üstünün kuruması size su vermeniz gerektiğini düşündürmesin. Unutmayın, fazla su çiçeklerin dökülmesine sebep olur. Sulama zamanının geldiğini anlamak için parmağınızın ikinci boğumuna kadar toprağa sokun.
Eğer parmağınızın ucu nemli ise su vermeyin. Toprak içerisinde halen yeterli nem var demektir. Size bir de çilek fidesinden çilek fidesi çoğaltmayı göstereyim. Çilek fidesi kendini çoğaltmaya çalışır. Bu işlemi yaparken çilek vermeyi de durdurur. Nasıl mı? İşte çilekten çıkan bu kollarla. Toprak buldukları an bu yaprakların altındaki yumrular kök salıp yeni fideler oluşturuyor. Ancak bu kolu uzatan fide ve bu yavru fide biz müdahale etmez isek çilek veremez. Bizim bunu toprakla buluşturmamız gerekiyor ki kök salsın. Bu küçük fidenin kök salmasını sağlamak için bu işlemi yaparken bu şekilde tel ya da toka kullanabilirsiniz. Yavru çilek fidesinin dibi toprağa temas edecek şekilde sabitleyin. Bu işlemi yaptıktan en fazla 3-4 gün içerisinde yaprak adetinin çoğaldığını göreceksiniz. Yaprak adetinin çoğalması ve yeni sürgün vermesi kök salmaya başladığı anlamına gelir. Yani bu şekilde yeni bir çilek fidesi elde etmiş oluyoruz. Kök saldığından emin olduktan sonra iki fide arasındaki bağı kesin ve ikisini de budayın ki çiçeklerini açıp çilek vermeye başlasın. Birazdan size gelişimleri ile birlikte göstereceğim gibi fide satın almadan yüzlerce çilek fidesi elde edebilirsiniz. Hatta şimdi yapmış olduğum işlemin bir kısmını sizlerle paylaşıyorum. Ben 2 adet fideyi ayırmak için 2 kap kullanacağım. Az önce göstermiş olduğum kolların üzerindeki yavru çilek fidelerini bu yuvarlak olan köklenecek kısmı toprağın içerisine gelecek şekilde yerleştirin. Toprağın içerisine bu şekilde parmağınızla bastırıp sokabilirsiniz. Daha sonra bir parça tel ya da toka ile yan kollarını toprağa bu şekilde sabitleyin. Kolları şu anda kesmiyoruz ki köklenme oluşana kadar yavru fideleri beslesin. Saksımda yeterince fide olduğu için kalan kolları temizleyip çilek üretmeye başlayabilirim. Yaklaşık 2-3 gün içerisinde yeni sürgünler verdiğini görebilirsiniz. Bu iyi işarettir. Kök salmış ve yeni yerine adapte olmuş demektir. Şimdi yavru fideleri besleyen kolları kesip tek başlarına beslenmelerini ve bize çilek vermelerini sağlayacağız. Çilek fidemizi saksıya yerleştirmek için çukuru açıyoruz. Fideyi kabından çıkarın ve burası önemli. Kök gelişimini daha hızlı ve sağlıklı yapabilmesi için toz tarçını köküne ve çukura dökün. Antioksidan özelliği olan toz tarçını tüm fide dikimlerinizde kullanabilirsiniz. Artık yeni bir çilek fidemiz var. Bu işlemi yıllar boyu hiç fide satın almadan sürdürebilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik. Bu videoyu paylaşın ki herkes görsün ve altına yorum yapın. En azından basit bir teşekkür veya bir öneri gibi geri bildirim yazın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma destek olmak için ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma abone olup zili aktif etmeyi lütfen unutmayın ki bir sonraki videolarımda tekrar görüşelim.